Merhaba. Bu AutoCAD uygulamamızda her zamanki gibi yeniden bir çizim dosyası açtım. Birim sistemini kontrol edeceğim. Units için sadece U ve N. Units ayarlarımı kontrol ettim. Açılan pencerede decimal noktadan sonraki hane sayılarımı eşitledim. Bir template dosya yaratsaydım bunları tekrar yapmaya gerek kalmayacaktı. OK dedim. Gridal bir yapı arka planımızda var. Hemen buna ihtiyaç duymadığım için F7 tuşuna basarak kapattım. Sistem içerisinde bir takım yardımcı araçlar kullanacağım. Bunlarla ilgili Utilities, Point ve Point Style'dan nokta tipimi öncelikle değiştirdim. OK dedim. Nokta tipleri içerisinde pek çok nokta tipimiz Utilities Point Style'dan gördüğünüz gibi değiştirilebilmekte ya da kısaca P-Type dediğinizde aynı diyalog kutusu karşınıza çıkmaktadır. Şimdi nokta tiplerimizi ayarladıktan sonra yapacağımız ikinci bir işlemimiz var. Bu da katmanlar oluşturmak. Gördüğünüz gibi katmanlar listemizde herhangi bir katman yok. Hemen katmanları oluşturur isem öncelikle yardımcı nokta olarak kullanacağım, yani pointleri bir arada tutacağım bir katman açmak istedim. Katmanlar listem Layer Properties'den açıldı ve hemen noktalarımı yerleştireceğim büyük harfle noktalar layer'ını açtım. Bir renk verdim. Kırmızı dedim. 20 numaralı renk kodundan kırmızıyı işaretledim ve arkasından çizgileri çizeceğim bir polyline layer açtım. Plines ve tekrar yardımcı çizgi olarak A noktası, B noktası gibi noktaları bulmak için, ki bende öncelikli D ve B noktaları 1 ve 2 numaralı noktalar. Dolayısıyla bunlar için bana yardımcı olacak hemen halkalar kısaltmasında H, B rengini değiştireyim karışmaması için. 52 numara ona dedim. H, D yine renk değiştirdim. H1 ve H2, bunların da gene renklerini farklı renklerde verdim arkadaşlar. Şimdi noktalar koyacağım. Bu noktalı işaretlemeyi göreceğiz. Bunun öncesinde listemden baktığımda A ve C doğrultusu dik bir doğrultu, düzlemle dik bir açı yapan doğrultu. Dolayısıyla A ve C aralık değeri de 1800 birimmiş, yani 18 metreymiş. Bunun için bir çizgiyle, ilk çizgiyle başlayacağız. Bu çizgi için dik çizmek adına F10'da polar sistemini açıp, ki üzerinde sağ klik yaparsam 90 ve 90 katlarını ayarlayabiliyorum. F10'la sistemimi açtım. Sinapler içerisinde
hemen yan bölümde Object Snap F3 sağ klik yapıp buradan da Needless dışında diğerlerinin hepsini Object Snap Settings'ten seçmek için Select All, Needless'ı kapattım. OK dedim. Burası da tamam. Ve bir polyline alıp, yardımcı polyline. Şimdilik Plines layer'ı aktifken Plines'ı aktif kıldıktan sonra 1800'lük yukarıdan aşağıya doğru 18 metrelik 1800 birimlik bir çizgi çizdim. Ekranımın dışına taştı. Çizgi devam ediyor. Sağ klikle iptal ettim. Ekranıma yerleştirmek için zoom'un Z'si, Enter, E'si, Extends, tekrar Enter tuşuna bastım ve tekerleği çevirdiğimde bana ilk girişi sağlayan A ve B noktalarını işaretlemiş oldum. Ardından bunları işaretçileri noktalar layer'ına geçip yani noktalar layer'ını aktif kılıp şurada da görüyoruz. İstersek buradan da layer'ları aktif kılabiliriz. Noktalar layer'ına geçip point için po dedim. Point alıp buraya nokta ve tekrar enter'la bir önceki komutu alıp buraya bir nokta yerleştirdim. Bu noktaların isimlerini yazmak için yukarıdan A harfini kullanabileceğim gibi the text komutu ile dt kısaltmasıyla gelip buraya yazı yüksekliği için işaretleyicimle şu yükseklikte bir harf istediğimi söyleyip aşağıda tekrar görüyorsunuz yazının açı değerini soruyor. 0 deyip harfimi buraya yazabilirim. Çok basit. Sonra bir başka yere yazacaksam C deyip oraya da harfimi yazabilirim. Bir boşluk Enter ve Enter'da çıkabilirim. A ve C harflerini gördüğünüz gibi yazdım. Şimdi A ve C harflerinden yararlanarak D'yi ve B'yi bulacağız. Bunlar için bize verilen değerlere bakar isek Circle A, B değeri 1210'muş. Dolayısıyla bunu geleneksel yöntemde pergelle çiziyormuş gibi AutoCAD ortamında da Circle'la çizip bu halkanın değeri içerisinde olacağını görüyorum. Diyorum ki 1210 küsuratı var. Çok önemli değil. Evet, bu halka üzerinde bir noktadaymış. Sadece bu noktalar layer'ında kaldı. Dolayısıyla bunu seçtim ve noktalar layer'ından alıp bu B noktası için bir halka olduğu için B, H, B halkası şeklinde rengini yani layer'ını değiştirmiş oldum. Şimdi halka B layer'ı aktifken gelip tekrar bir circle çizeceğim. B halkası için B ve C mesafesine bakacağım. Diyorum ki B ve C mesafesi 11.33. C noktasından 11.33'lük bir halka daha çizmem lazım. Burada görüyorsunuz halka tekrar mavi renkte çıktı. Çünkü noktalar layer'ındayım. Escape ile çıkıp diyorum ki halka B layer'ını aktif kıl ve o layer'da circle'ımı çiz. Geldim ve değerimi B ve C mesafesini 11.33 olarak işaretledim. Demek ki buradan baktığımızda B, C ve A, B noktalarının kesiştiği şu pozisyon bizim için point ve
işaretlenebilecek bir B noktasını gösteriyor. Kopyalayıp A harfini B'nin oraya alabilirim. Çok basit. A orasıysa büyük bir ihtimalle D burası. Her tarafta gördüğünüz gibi kopyaladığım için A oldu. A'nın üstüne gelip çift tıklayıp onu silip D, buraya gelip bunu B şeklinde düzeltebilirsiniz. D noktasına da point koyalım. Point koydum. Evet. Ama şöyle bir problemim var. Gördüğünüz üzere bu koyduğum A ve C noktasındaki pointler, noktalar layer'ında, ama B ve D'dekiler noktalar layer'ında değil, herhangi bir layer'da. Bunun pratik çözümü yukarıda gördüğünüz Match Properties. Aldım Match Properties'de önce gidilmesi istenen layer hangisi ise o layer'a tıkladım, seçtim ve hangilerinin gitmesini istiyorsam onları işaretledim. B ve D noktalarını çok basit bu doğrultu içerisinde bulabildik. Dolayısıyla HB layer'ındaki iki halkayla bu doğrultu net olduğu için buraya hemen gelip bir polyline çizebilirim. Polyline layer'ına geçtim. Plines ve snaplerim kilitli olduğu için burada böyle bir parçayı çizdim. Ortadakine ihtiyacım yok. Dolayısıyla seçtim ve delete ettim. Halkalar layer'ı şimdilik dursun. Silmeyeyim ama HB halkalar layer'ını ampulünden kapattım. Şu anda A, B, C, D layer dizilişinde saat yönünde ilerleyen bir sıralamayla işlemim tamam gözüküyor. 1 ve 2'yi bulmak için yöntemim 1 ve 2'ye gideceğim H1 layer'ını aktif kılmak olacak. H1 layer'ını aktif kıldım. A noktasından gidecek. A'la 1'in değeri 811'miş. 8 metre 11 santimmiş. Arkasından tekrar H1 layer'ında B'den B ile 1 noktası arasındaki değere bakıyorum. 832 şeklinde işaretledim. Büyük bir ihtimalle şöyle bir nokta ve tekrar circle'la elimdeki ölçüme baktığımda D ile 1 noktasının bağı var. D ve 1 noktası arasındaki bağda 693. Bir numara bu üçünün kesiştiği şu alanda bir yerde gözüküyor. Alınan ölçüm gereği üçünün net bir yerde kesişmesi çok zor. Ama bu üçgenin biz bir nokta olarak bu üçgenin orta noktası ağırlık merkezini 1 kabul ederek oraya bir komutuyla gene point komutuyla bir nokta koyuyoruz. Noktanın layer'ını değiştirmeyi unutmuyoruz. Noktalar layer'ında. Gördüğünüz gibi noktalar layer'ında koyduğumuz nokta gözükmüyor. Yapacağımız işlem ekranı güncellemek, regeneration,
ve E tuşlarıyla regeneration. Nokta büyüklüklerim eşit ve ilgili layer'da. Bir numarayı bulduk. 2 numaraya gideceğiz. 2 numarayı bulurken işlemim H2 aktif kılmak. Halkalar karışmasın diye H1'in halka layer'ını kapatmak. Fark ediyorum ki H2'nin rengiyle H1 aynı olmuş. Diyorum ki renk kartuşunda bana başka bir renk ver. H2 için. Şimdi aynı işlemi H2 layer'ındayken circle A ve 2 değerine bakarak A'dan 2'ye olan mesafe 30'muş. 10 metre 30 santimmiş. B'den 2 numaraya olan mesafe 612. Circle seçtim. 612 dedim. Ve C'den 2'ye 792'ymiş. C'den 2'ye 792 yazdığımda şurada da bir yine üçgen görüyoruz. O üçgenin tam ağırlık merkezi point. Buraya bir nokta koydum. Burası da 2 numaralı pointimiz. Ekranı güncellemek için RE Regeneration. Doğru layer'da olması için herhangi bir layer'daki özelliği Match Properties'de diğerine aktardım. Evet. Halkalar layer'ıyla işim bitti. Onu da kapattım. Bu yerde aktif olan layer'ı kapatmak istediğine emin misin? Evet. Şu anda 1, 2 ve diğer noktalarında belli olmuş oldu. B noktasından kopya alıp, daha doğrusu B harfinden nokta alıp buraya ve buraya koyup onların da isimlerini 1, ismini 2 şeklinde değiştirdim. Nokta büyüklüklerim çok fazla geldi ve point style ile nokta büyüklüklerini istersen değiştirebilir. İşaretçi tipini sonradan da değiştirebilirim. Geldim dedim ki 5 değil 3 olsun. Ki gördüğünüz gibi nokta tiplerinde küçüldü. Burada bir line'e ihtiyacım var. Hangi layer'de olmam lazım? Tabii ki P-line. Şu şekilde buraya bir line çizdim. 3 noktasını bulmak için çaba sarf etmeyeceğim. 2 ile 3 arası mesafe 1 metreymiş. Yukarıdan offset komutunu alıp 1 metre için 100 yazıp bu çizgiyi de 1 metre öteleyeceğim. Ve arkasından polyline'la bu uç ve bu ucu kapatıp en son join'in J'si ile birleştirme işlemini gerçekleştireceğim. Yani tek parçaya geldi. Bunu baştan çizdiğimiz için bu da tek parça halinde oluştu. Renkler birbirine yakın olmuş. P-lines gideyim ve rengini diyelim ki turuncu yapalım. Şu anda istediğimiz layer'ı, görmek istemediğimiz layer'ı, yani noktaları gerekirse kapatabiliriz. İstersek açabiliriz. Sorunumuzu görüyorsunuz. A, B, C, D harfleri de kalıyor. Çünkü işaretçiler pozisyonunda text diye bir layer açmadım. Hemen unuttuğum layer'ı da yazılar ya da text olarak açayım. Ona bir ton daha koyusundan kırmızı vereyim ve bu layer'da gitmesi gereken
elemanları seçip gitmeleri gereken text layer'ına transfer etmiş olayım. Bu doğrultuda çalışmalarınızı boşlukta nokta bulma şeklinde sürdürebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.